1550 yılında İsveç Kralı 1. Gustav tarafından bir Hansa şehri Tallinn'e ticari rakip olması hedeflenerek kurulmuş ve bugün nüfusu yaklaşık 650 bin kadar olan Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deydi. Şu an Tallinn'den, Estonya'dan deniz yoluyla, gemiyle Finlandiya'ya gidiyoruz. Helsinki'ye gidiyoruz. Burası bir gemiden çok resmen bir havalimanı gibi bir yer. Çünkü her tarafta içkiler, cipsler, çikolatalar. Bildiğiniz bir free shop'tasınız yani burada. Zevkli bir yolculuk bizi bekliyor. Hadi bakalım. Bu yolculuk yaklaşık 2,5 saat kadar sürüyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz bile. Çünkü gemide yapılabilecek birçok aktivite mevcut. Yolculuk boyunca sadece bir şeyler yiyip içerek daha sakin bir şekilde yolculuğunuzu tamamlayabileceğiniz gibi bazı salonlarda çeşitli oyunlar oynayarak ya da geminin isterseniz içinde canlı müzik dinleyerek, isterseniz de en üst katına çıkıp açık havada yine canlı müzik eşliğinde manzaranın da tadını çıkararak yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Helsinki'ye hoş geldik. Bakalım Helsinki'de bizi neler bekliyor. Gemiden indikten sonra hemen 1T numaralı tramvayla kalacağım otelin hemen yanına geldim. Bir kere otel şehir merkezine çok yakın. Yaklaşık 2 tramvay durağı ya da 8-10 dakikalık bir yürüyüş mesafesi uzaklığında. Otele rezervasyonu yaptığım anda bana WhatsApp üzerinden bir mesaj gönderdiler ve check-in'i online olarak yapmam istendi benden. Tabii otele geldiğinizde bunun nedenini anlıyorsunuz. Çünkü otelde herhangi bir resepsiyon ya da bir resepsiyonist yok. Online check-in yaptıktan sonra size uygulama üzerinden, kendi otellerine bağlı uygulama üzerinden bir sayfa gönderiyorlar. Ve bu sayfada sizin hangi katta kalacağınız, hangi odada kalacağınızla ilgili bütün bilgiler yer alıyor. Ve size bir kod gönderiyorlar aynı uygulama üzerinden. O kodla da otelin hem dış kapısını, hem asansörlerini, hem de kendi odanızın kapısını açabiliyorsunuz. Yani hiçbir şekilde elinizde herhangi bir anahtarla dolaşmıyorsunuz sokaklarda. Bu gerçekten çok güzel. Şu an görmüş olduğunuz yer ise otelin her katında bulunan ortak kullanım alanları. Tam bir ev tadında, böyle rahat rahat gelip burada oturabileceğiniz, televizyon seyredebileceğiniz ve çalışabileceğiniz bir ortam var burada. Ki gün içerisinde insanlar gelip burada oturup burada da çalışabiliyorlar. Şimdi sizlere bir de odayı göstereyim. Evet ve gelelim odaya. Bu otel odası bir apart otel tarzında dizayn edilmiş ve apart otel gereksinimi olabilecek her şey mevcut. Yani gerçekten her şey mevcut. Burada bir indüksiyonlu ocağı görüyorsunuz şu an. Bulaşık makinemiz bile var görebileceğiniz üzere. Şurada bir ekmek kızartmak için makine ve su ısıtıcısı da mevcut. Hatta şehirde dolaşırken eğer ki termos ihtiyacınız varsa termosunuza kadar düşünmüşler. Fakat üzerine lütfen geri getirin diye bir ibare de eklemeyi unutmamışlar. Yani tencere tava mı dersiniz, fırınına kadar gerçekten her şey var. Her şey var burada. Bunların haricinde burada bir torba var. Bir şarj ünitesi torbası var burada. Eğer ki böyle hani şarj adaptörleri farklı ülkelerden geliyorsanız içerisinde bir adaptör var ve o adaptör bütün şarj aletlerini burada şarj etmenizi sağlayacak şekilde bir adaptör yerleştirmişler o torbanın içerisine. Burada da bir fotoğraf makinesi var. Önce oyuncak falan zannettim ben fakat değilmiş. Burada eğer kendi filminiz varsa filminizi içine takıp şehirde de bu fotoğraf makinesiyle çok güzel
enstantaneler yakalayabilirsiniz. Daha da ileri götürmüşler işi. Buraya bir yoga matı bile koymuşlar. Gerçekten çok ince düşünülmüş. Harika. Tertemiz bir otelden bahsediyorum. Size banyosunu da göstereyim. Şöyle. Banyo da tertemiz. Çok minimalist bir yapıda ama çok ince düşünülmüş bir otel odası. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sizinle paylaşmak istedim. Temmuz Pazar. Helsinki'deyim. Finlandiya'dayım. Sakin bir pazar günü geçiyor. Herkes yayılmış. Buldukları her çimenlik alana tünelmiş vaziyetteler. Çok sakin, çok huzurlu bir gün. Çok huzurlu bir ortam. Dolaşmaya devam edelim. Yerli halk arasında Espa olarak anılan Esplanade Parkı, Finlandiya'nın en ünlü parkı ve Helsinki'nin yemyeşil kalbidir. Helsinki'nin kalbinde yer alan bu park, popüler bir yürüyüş alanı olarak kullanılmakta ve aynı zamanda insanların rahatlamak, müzik dinlemek ve piknik yapmak için kullandıkları bir alandır. Parkın ortasında Finlandiya'nın ulusal şairi ve Finlandiya Milli Marşı'nın yazarı Johan Ludvig Runeberg'in heykeli bulunmaktadır. Şairin oğlu Walter Runeberg tarafından yontulan bu heykel Helsinki'de dikilen ilk kamu anıtıdır. Helsinki sokaklarında dolaşırken sanatın her türlüsüne denk gelmeniz çok olası. Gündüz vakti sokakta performanslarını sergileyen insanlarla sık karşılaşabileceğiniz gibi hava karardıktan sonra müzik sesini duyduğunuz yere doğru yürürken bir anda kendinizi bir gece kulübünde bulmanız an meselesi. Rusya'nın himayesi altında 1833 yılında ilk defa bir otel olarak kullanıma açılmış olan bugünkü Helsinki Belediye Binası Carl Ludwig Engel tarafından tasarlanmış ve 1930'lu yıllardan beri belediye binası olarak hizmet vermektedir. Uspenski Katedrali'ni görüyorsunuz şu anda. Bu Uspenski Katedrali sadece Helsinki'nin, sadece Finlandiya'nın değil, bütün Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerinin en büyük katedrali olma özelliğine sahip. Uspenski kelimesi ise Slavların bilinen en eski dili olan eski kilise Slavcası dilinde Uspeni kelimesinden geliyormuş. Uspeni kelimesi ise Meryem Ana'nın göğe yükselişi anlamına geliyormuş. Yani bu kilise Meryem Ana'nın göğe yükselişine ithaf edilmiş bir kilise. Rus mimar burayı çizdikten sonra ne yazık ki ömrü vefa etmiyor bu kilisenin inşaatını görmeye ve kilisenin inşaatı da 1862 ile 1868 yılları arasında tamamlanıyor. Senato Meydanı ve çevresi Helsinki'nin en eski bölümüdür. Meydanı çevreleyen önemli yapılar arasında Alman mimar Carl Ludwig Engel tarafından tasarlanmış Helsinki Üniversitesi'nin ana binası, Helsinki Katedrali ve Hükümet Sarayı bulunur. Bu meydanın tam ortasındaysa 2. Alexander'ın bir heykelini görebilirsiniz. Senato Meydanı'nın hemen köşesinde ise tüccar Johan Sederholm'ün 1757 yılından kalma Helsinki'nin en eski binası olan Sederholm evi bulunur. Bu bina günümüzde Helsinki Şehir Müzesi'ne ev sahipliği yapmaktadır. 21 Temmuz 2025 bir pazartesi sabahı Helsinki'deyim. Bugün nasıl bir plan çizeyim diye araştırma yaparken zaten yapılacaklar listesinin 10'da 5'i en az bir müze. Yani elinize atsanız her yer müze. Şöyle de göstereyim size. Mesela bir sanat müzesi var yine, bir galeri var orada da. Ama yolda giderken karşıma şöyle bir yapı çıktı. Yanından geçerken merak ettim. Niye bunu buraya koymuşlar dedim.
Araştırırken orada bir etiketinin olduğunu fark ettim ve etiketinin de yine Helsinki Sanat Müzesi tarafından yapılmış bir eser olduğunu öğrendim. Ve bunun adı da buluşma noktasıymış. Ya adamlar kendi şehirlerinin ortasına buluşma noktasını bile bir sanat eseriyle süslendiriyorlar. Ne diyebilirim ki? İnsan imreniyor işte sadece. Hadi bakalım dolaşalım. Lassi Palazzi meydanındayım. İngilizceye Glass Palace olarak geçiyor bu bölge. Türkçe'ye çevirmek istediğimizde cam sarayı diye çevriliyor ama aslında burası cam mekan bölgesi diye adlandırılıyor. 1930'lu yıllarda bu inşa edilmiş cam binalar yüzünden bu bölgeye bu isim verilmiş. Burası Helsinki'nin yoğun bölgelerinden biri. Çok insan var, tramvay durakları var, istasyonlar var. O yüzden hemen bu cam mekan bölgenin hemen yanında bir yapı dikkatimi çekti. Bu bir şapelmiş. Campi Şapeli diye geçiyor adı. Ve mimarı burayı aslında bir kaçış noktası olarak inşa etmiş. Şöyle ki burası çok gürültülü bir bölge. Hem tramvayın şapelin etrafından sürekli geçiyor olması hem otobüs terminallerinin yanı başında konumlanmış olmasından dolayı çok insan trafiği olan bir bölge. Ve o yüzden de çok gürültülü buralar. Ve eğer ki bu şapelin içine girerseniz kendinizi tamamıyla izole edebiliyormuşsunuz dışarıdaki gürültüden. O yüzden de aslında buranın adı Sessizlik Şapeli olarak da geçiyormuş. Çok girmek istedim içeri ama pazartesi günleri açık değilmiş. Eğer ki buraya gelip bu deneyimi yaşamak isterseniz bir pazartesi günü olmadığından emin olun. Sizlere buranın ne olduğunu anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Bir kere Finlandiya'ya, Helsinki'ye gelirseniz sanata doyacağınızı bilin. Çünkü bu şehir baştan aşağı sanat kokan bir şehir. Sokaklarında, caddelerinde yürürken önünüze bir anda bir sanat müzesi, bir sanat galerisi ya da sokaklarında alelade konumlandırılmış bir sanat eseriyle karşılaşmanız çok olası. Burası Amos Rex adlı bir çağdaş sanat galerisi. Amos Anderson adında bir iş adamı ve bir koleksiyoner olan birinin 1900'lü yılların başlarında kendi evinde sergilemiş olduğu eserlerin sergilendiği bir müze. Amos Anderson'ın o eski eserlerinin bu yeni fütüristik tarza inşa edilmiş müzenin içerisinde yer alması. Yani eski ile yeninin harmonize edildiği bir çağdaş sanat galerisine dönüşmüş. Buraya gelirseniz burayı da görmeden dönmeyin derim. Ve gelelim Finlilerin en sevdikleri aktivitelerden birine, saunaya. Finliler saunayı bir kültür olarak benimsemiş durumdalar. Kendi özgürlüklerini, kendi rahatlıklarını ifade biçimi olarak betimliyorlar. Gelenek haline almış, nesilden nesile de aktarıyorlar. Öyle ki 2020 yılında UNESCO tarafından insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesinde de yerini almış. 1940'lı yıllarda sadece Helsinki bölgesinde yaklaşık 120 halka açık sauna varken bugün 2025 yılında bu sayı 60'lara kadar düşmüş durumda. Bu sayı sizi yanıltmasın çünkü Finliler artık kendi evlerine saunalarını inşa eder hale gelmiş. Bütün Finlandiya'da yaklaşık 3,3 milyon sauna olduğu söyleniyor. Bu sayı Finlandiya'daki araç sayısından daha fazla ve yaklaşık 5,5 milyon Finlinin yaşadığı düşünülürse her 1,7 kişiye yaklaşık bir tane sauna düşüyor bu ülkede. Ben de birazdan bu güzel deneyimi yaşayacağım. Deniz suyu sıcaklığı 17 derece. Önce denize gireceğim ve ardından da buz gibi suyu da başımdan aşağı boca edeceğim. Hadi bakalım girelim.
havalimanına gitmek için eğer tren yolculuğunu seçecekseniz bu ana istasyondan treninizi almanız gerekiyor. Tam da şu karşımdaki ağır kiosklardan almanız lazım biletinizi. Sakın ha trenin içine koşturmayın. Trenin içerisinde bilet satın alacağınız herhangi bir yer yok. Helsinki Havalimanı'na geldiğinizde sizi klasik müzik eşliğinde ağırlıyorlar.